Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bizim dışarıda çok severek yediğimiz donatlardan yapacağız. Bunları aslında tatlı çörekler de diyebiliriz. Pişi hamurunun çikolatalı ve şekerli hali oluyor. Eğer denemediyseniz mutlaka bir şans vermenizi tavsiye ederim. Puf puf bir hamur, çok da lezzetli. Eğer ilginizi çektiyse videoyu izlemeye devam edin. Öncelikle malzemelerden başlamak istiyorum. 600 gram un, 4,5 su bardağı kadar, 250 ml ılık süt, 1,5 su bardağından bir parmak eksik oluyor. 2 tane oda sıcaklığında yumurta, 1 paket kuru maya, 100 gram oda sıcaklığında tereyağı, 2 yemek kaşığı dolu dolu toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket şekerli vanilin, 1 çay kaşığı da muskat rendesi kullanacağız. Muskat rendesini mutlaka tavsiye ederim. Hamura çok farklı bir aroma katıyor. İlk önce hamur yoğurma kabımın içerisine 600 gram unumu alıyorum ve ortasını havuz gibi açıyorum. Bu orta kısma ılık sütü ekleyeceğim. Burada sütün ılık olması çok önemli. Sütümüzü ısıtıyoruz ama kesinlikle elimizi yakmayacak kadar olmalı. Sütün üzerine şeker ve kuru mayayı ekliyorum. Eğer elinizde kuru maya yoksa yaş maya da kullanabilirsiniz. Daha sonra süt, şeker ve mayayı birlikte biraz karıştırıyorum ki maya aktif hale gelsin. Üzerine 2 tane oda sıcaklığında olan yumurta, tuz, 1 çay kaşığı kadar muskat rendesi, 1 paket şekerli vanilin ve yine oda sıcaklığında yumuşak olan tereyağını ekliyorum. İyice yoğuruyorum. Ben hamur yoğurma makinesinde yaklaşık 10 dakika kadar yoğurdum. Elde yoğuracaksanız yine 10 dakika yoğurmanız yeterli olur. Temiz bir kaba almış olduğum hamurumu yaklaşık 1-1,5 saat kadar oda sıcaklığında mayalanmaya bırakıyorum. Gördüğünüz gibi hamurum çok güzel mayalandı. 1-2 dakika kadar yoğuruyorum ki maya kokusu çıksın. Daha sonradan un serpmiş olduğum tezgahın üzerinde hamurumu yaklaşık 40 santim kadar açıyorum. Ve kesmek için yuvarlak bir kurabiye kalıbı kullanıyorum. Orta kısımlarını kesmek için de bir tane duyun arka kısmını kullanacağım. Eğer sizin bu şekilde kalıplarınız yoksa büyük yuvarlakları kesmek için bir bardak kullanabilirsiniz. Orta kısımları kesmek için de bir süt ya da soda kapağı kullanabilirsiniz. Hazırlamış olduğum donatları bu şekilde küçük küçük kestiğim yağlı kağıtların üzerine alıyorum. Bu işlemi neden yapıyoruz? Yağda kızartırken elimizle koyarsak eğer şekilleri bozulabiliyor. Yağlı kağıtla birlikte koyduğumuz zaman şekillerinde herhangi bir bozulma olmuyor. Kalan hamuru tekrar yoğuracağım. 20 dakika mayalandıracağım. Tekrardan açıp keseceğim. Aynı işlemleri uygulayacağım. Hazırlamış olduğum donatların üzerine temiz bir bez seriyorum. Yaklaşık 20 dakika tekrardan mayalanmaya bırakıyorum. Artık kızartma işlemine geçtim. Burada yağın sıcaklığı çok önemli. Eğer çok kızgın yağda kızartırsanız hamurlarınızın dışı kahverengi olur. İçleri biraz çiğ kalabilir. Ilık yağda kızartmanızı tavsiye ederim. Altın rengine döndüğü zaman hamurumuz pişmiş demektir. Zaten yağ ılık olduğu için için yavaş yavaş pişiyor. Donatlarımın pişmiş hali bu şekilde. İlk önce tarçınlı şeker karışımı hazırlıyorum. 3 yemek kaşığı şekerin üzerine 1 çay kaşığı tarçın ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Donatlarımın bazılarını bu karışıma bulayacağım. Dilerseniz sadece şekere de bulayabilirsiniz. Daha sonra benmari usulü eritmiş olduğum sütlü çikolataya batırıyorum. İsterseniz tek bir çikolata çeşidinden de yapabilirsiniz. Toplamda 200 gram kadar çikolata gidiyor. Bende farklı çikolata çeşitleri olduğu için ben her birinden yaklaşık 40 gram kadar erittim. Kalle Baut'un bu portakallı çikolatasını kullanıyorum. Daha önce renkli profiterol videomdan kalan renkli çikolatalarım vardı. Onları kullandım ben. Yine Kalle Baut'un limonlu çikolatasını kullanıyorum. Dediğim gibi yaklaşık 40-50 gram kadar erittim. Daha sonra Elite'in frambuazlı bu küvertür çikolatasını kullanıyorum. Hem rengi hem de tadı çok güzel bir çikolata. Denemediyseniz tavsiye ederim bunu da. Beyaz çikolata olarak son zamanlarda bu Schöne markasını kullanıyorum. Kıvam olarak da tat olarak da şimdilik çok memnunum. Bu arada eğer renkli çikolata yapmak isterseniz bu şekilde eritmiş olduğunuz beyaz çikolatanın içerisine sıvı gıda boyası kullanabilirsiniz.
Ben genellikle Doktor Gusto diye bir marka var, onu kullanıyorum ve herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Çikolatalarımın bir kısmını ayırmıştım dekor yapmak için. Bu şekilde küçük kurabiye poşetlerine doldurdum ve gördüğünüz gibi şerit sıkarak dekor yapıyorum. Bu aşamadan sonra istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Tek bir çeşit çikolatayla da yapabilirsiniz. Ben de farklı çeşitler olduğu için biraz da renkli bir görüntü olsun diye hepsini kullanmak istedim. Kalan çikolataları da sıktıktan sonra artık üzerlerini şekerlemelerle süslüyorum. Bu küçük çikolata parçaları ve şekerlemeler de çok bereketli oluyor gerçekten. Ben bir kez alıp bir 4-5 ay kadar rahat kullanıyorum. Çok uzun süre gidiyor. Böyle pirinç patlaklarım vardı renkli. Onları da kullandım. Bu arada bu videoda kullanmış olduğum çikolata çeşitlerinin linkini aşağıya açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Almak isterseniz vereceğim siteden alabilirsiniz. Beyaz çikolatalı pirinç patlağım vardı. Bazılarının üzerine de onunla süslüyorum yine. Ve donatlarımın bitmiş hali bu şekilde. Eğer daha önce evde hiç yapmadıysanız mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bu ölçülerden yaklaşık 20-25 tane çıkıyor. Ölçüleri yarıya indirip biraz daha az miktarda deneyebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda, yani haftaya çarşamba günü görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.